Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini anlamaya ve açıklamaya yönelik araştırmamızda sona doğru yaklaştığımızı daha önceki videolarda belirtmiştim. Bu son videolarda konuya ilişkin daha önce ele aldığım konuları kabaca özetleyerek nereden nereye geldiğimizi ortaya koymaya çalışıyordum. Beni izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bir önceki videoda insanın alet kullanma becerisinin ve alet kullanma yeteneğinin dilin gelişmesinde ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi benim bu son videoda anlattığımdan hareketle insan dilinin alet kullanmanın otomatik bir sonucu olduğu ve insan dili alet kullanmanın sonucu olarak evrimleştiği gibi bir sonuç çıkarmamak gerekiyor. Çünkü insan dilinin kökeni ve nasıl geliştiğine ilişkin günümüzde oldukça çok sayıda teori var. Bu teorilerin ayrıntılarına girmek bizim buradaki araştırmamızın mantığına uymuyor. Fakat bu videoda kabaca bunlardan söz edeceğim ve bunların ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Aslında geldiğimiz noktada disiplinler arası bir araştırma alanı olarak dilin kökeni konusundaki araştırmalar konusunda bugün gelinen noktada aslında oldukça iyimser olmamız gerekiyor. Çünkü geçmişte insan dilinin kökenine ilişkin kafaları bulandıran, insanları çaresizliğe iten ve hatta zaman zaman gülümseten ve isyan ettiren o kakofoni ortadan kalkmış durumda. Hatırlayacağınız gibi bu videoların başlarında 1800'lü yılların sonlarına doğru Paris Dil Derneği'nin insan dilinin kökenine ilişkin teoriler konusunda bildiri, tez ve sunum yapmayı yasakladığından söz etmiştim. Çünkü Paris Dil Derneği'ni buna yönelten o kadar çok, o kadar saçma, her aklına gelen bir şey söylüyordu ve bu farklı teorilerin çoğu temelsiz olduğu için çoğunlukla da bir takım yakıştırmalardan, bazı gerçeklerden, ipuçlarından yola çıkarak herkes kafasına göre bir tanım yaptığı için Dil Derneği çareyi burada bulmuştu. Şimdi ama köprülerin altından çok sular aktı. Özellikle Darwinci evrim teorisinin büyük başarılar elde etmesi bilim dünyasında artık basitçe tırnak içinde bir teori olmaktan çıkarak bütün bilim insanlarının kabul ettikleri evrensel bir açıklama çerçevesi olarak evrim teorisinin gelişmesi, bu süreçte genetikle ve diğer yeni gelişen alt disiplinlerle bütünleşerek kendini ortaya koymasıyla birlikte bugün artık dilin kökeni konusu bilimlerin, özellikle de bazı özelleşmiş bilimlerin araştırma alanına giriyor. Şimdi bu konu o kadar bu konudaki çalışmalar ve anlayış o kadar ilerledi ki bugün günümüzde örneğin evrimsel bilişsel arkeoloji diye yeni bir disiplin bile ortaya çıktı. Yani bizim ülkemizde buna ilişkin fakültelerde bir bölüm ya da ders var mı bilmiyorum. Pek de araştırmadım ama yabancı literatürü karıştırdığımızda böylesi bir disiplinin ortaya çıktığını görüyoruz. Peki bu evrimsel bilişsel arkeoloji neyi araştırıyor? Aslında bu bilim disiplini insan beynini geçmiş homininlerdeki durumunu araştırıyor. Diyeceksiniz ki homininlerin beyinlerini nasıl inceliyor? İşte bununla ilgili hem genetikteki çalışmalar hem değişik yeni geliştirilen tekniklerle kafa taslarının endokasları çıkartılıyor. Endokas dediğimiz yani kafa taslarının bütün kemikleri eksik de olsa o kafa tasları yeniden gerçek boyutlarıyla şey yapılıyor ve bu kafa taslarındaki beynin sürtünmeyle izlerden yola çıkarak beynin değişik bölümlerinin nasıl geliştikleri, birbirleriyle orantıları, bağlantıları bütün bunlar incelenebiliyor. Yani demek istediğim şu, son dönemde gelişen bilimsel tekniklerle ve özelleşmiş bazı bilimsel alanlarla birlikte artık insan dilinin kökeni bir kakofoni olmak
insan dilinin kökenine yönelik araştırmalar artık bir kakofoni olmaktan çıktı. Yani bugün hiç kimse insan dilinin Chomsky'nin söylediği gibi birdenbire makro bir mutasyon sonucu insan türünde ortaya çıktığını ya da işte Pinker ya da onun gibilerin ortaya söyledikleri gibi işte beynin modüler bir biçimde işlediğini, değişik modüllerden oluştuğunu, bu modüller ne zaman nasıl oluştuğu da bilinmiyor. Ama bu modüllerden birisi olarak dil modülünün geliştiğini ve böylelikle dilin ortaya çıktığı bu tür teorilerle artık kimse ilgilenmiyor. Yani bugünün bilim insanlarının tartıştıkları konular çok daha somut, belgelendirilebilir, ölçülebilir ve araştırılabilir. Bu videonun açıklamalar kısmına bazı makalelerin linklerini koyacağım. Bu dediklerimin ne anlama geldiğini ilgili makaleleri karıştıran arkadaşlar kolaylıkla anlayabileceklerdir. Yani bu makalelerden birisi, ki hatta bununla ilgili bir tez yazan bir araştırmacı da var. Onun tezini de ben okudum. Şimdi bu tezin konusu şu. Biliyorsunuz ilk insan aletlerine, en eski olanlara, yani yaklaşık 2,5-3 milyon yıl önce kullanılan Australopithecus'ların kullandıkları ilk aletlere olduvan aletler deniyordu. Olduvan alet ne demek? Yani Olduvai Vadisi'nde, Afrika'daki bir vadi. Orada bulunan bolca örnekleri bulunduğu için o teknikle yapılmış taş aletlere olduvan aletler deniyor. Bir de daha sonra yaklaşık işte 750 bin ya da 1 milyon yıl öncesine ait, özellikle de Avrupa'da çok sayıda örneği görülen aşölyen teknikle geliştirilmiş aletler var. Şimdi bilim insanlarının yaptıkları son çalışmalarda 2 tane denek grubu alıyorlar. Bu denek gruplarına, bunlar tabii hayatlarında hiç taş alet falan yapmamışlar. Yani taşları yontarak o taşlardan el baltaları ya da işte bıçak falan üretmemişler. Şimdi bu insanlar tamamen acemiler. Bu acemi insanların önce beyin taramaları yapılıyor. Ardından bu insanlara olduvan aletlerini üretme öğretiliyor. Olduvan aletlerini ve bir kısmına da aşölyen aletlerini üretme gösteriliyor. Fakat bu aletleri üretmeyi öğrenirken çıraklara, yani bu taş aletleri yapmayı öğrenecek kişilere bilim insanları, bu işi bilenler bir kısmı sözlü olarak talimatlarla tarif ediyor. Yani şuna göre yapacaksın, buna göre yapacaksın falan diye. Ama bir kısmına kesinlikle hiçbir konuşma yapılmıyor. Sadece bazı jest ve mimiklerle neyi nasıl yapması gerektiği tarif ediliyor. Yani hiç bildiğimiz bugünkü anlamıyla bir konuşma yok. Şimdi böylesi bir incelikli bir araştırmanın sonucunda yapılan deneyin sonucunda taş alet üretme konusunda tamamen hiçbir şey bilmeyen deneklerin beyinlerinde meydana gelen değişiklikler ölçülüyor. Bu değişiklikler sözlü talimat alanların beyinleriyle sözlü talimat almadan bunları yapmaya çalışanların beyinleri de karşılaştırılıyor. Tabii ilgili makaleyi okuduğunuzda bu çalışmanın ne kadar kapsamlı, uzun erimli ve zor bir çalışma olduğunu, bir deney olduğunu kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Ama sonuç olarak bütün bunlardan hareketle konuşmayla, yani insan dilinin gelişmesiyle taş aletler yapma arasındaki ilişkiye ilişkin çok somut veriler ortaya çıkıyor. Aslında insan dilinin hareket becerisiyle doğrudan ilintili olduğunu geçmişten beri biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü biliyorsunuz insan beyni 2 yarım küreden oluşuyor ve bu yarım kürelerde bir lateralizasyon diye bir şey var. Lateralizasyon, yani her belli yarım kürelerin belli işlerde uzmanlaşmasına söyleniyor. Bu lateralizasyonun sonucu olarak örneğin konuşmaya, dile ilişkin özelliklerin ağırlıklı olarak insanlarda sol beyin yarımküresinde olduğunu biz biliyoruz ve sol beyin yarımküresindeki bu dille ilgili alanlar
aynı zamanda motor hareketleri yöneten alanlarla da bitişik. Yani buradan hareketle çok uzun bir süredir bilim insanları konuşmanın, yani insan dilinin hareketle ilgili, motor hareketlerle ilgili beynin ilgili bölümleriyle yakın bir ilişkide olduğunu biliyorlardı. Fakat bu aletlerin yapılma teknikleriyle ve aletlerin farklı biçimlerde üretilmesi sürecinde bunların beyinde yol açtığı durumların araştırılması yeni bir olay. Buna ilişkin çok sayıda farklı çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Bu da o kadar aslında garip bir durum değil. Neden değil? Çünkü daha önceki videolarda insan beyninin plastisite özelliğinden bahsetmiştik. İnsan beyni aslında esas olarak genellikle büyük beyin hipotezine inananlar insana ilişkin bütün gelişmeler öncelikle beyindeki gelişmelerin sonucu olarak ele alıyorlardı ama ben bu anlayışa karşı çıkmıştım bildiğiniz gibi. Bunun nedeni de şuydu, aslında beynin büyümesi bir neden değil bir sonuçtur. Yani insan bir canlı türü bulunduğu çevrede alışılmadık farklı durumlarla karşılaşır. Önüne ciddi zorlu sorunlar çıkar. Bu sorunları aşabilmesi için bu canlı bu çabalama sırasında beyin geçmişte kullanmış olduğu yapı düzeneklerde bu yeni sorunları halledebilecek bir biçimde yeniden örgütlenmeye ve bazı yönlerde özelleşmeye başlar. Bu özelleşme ve yönelme çabası ki bunu Lamarckçılıkla ilgili videoda ayrıntılı biçimde anlatmaya çalışmıştım. Bu yani kullanıma bağlı olarak belli şeylerin geliştiği ve genetik olarak kalıtsal hale geldiği anlamına gelmiyor. Bunu anlatan Baldwin mekanizmasından da söz etmiştim. Kısacası burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Beyin bu yeni sorunlar ve yeni meseleler gündeme geldiğinde bunları halledebilmek için eski yapıları yeni görevleri yapabilecek bir biçimde dönüştürmeye başlar. Ve bunun sonucu olarak da yeni bölümler gelişmeye başlar. İşte bu gerçekten hareketle bilim insanları taş aletlerin geliştirilmesi, taş aletlerin üretilmesinin insan beyninde yol açtığı sonuçlardan ve gelişmelerden hareketle dilin gelişmesine ilişkin farklı hipotezleri test ediyorlar ve bu çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Yani dilin gelişmesinde ve ortaya çıkmasında aletlerin kullanmasının bu kadar önemli olması teorilerden birisi. Ama bunun dışında başka teoriler de var. Yani günümüzde dilin nasıl ortaya çıktığına ilişkin özellikle ayna nöronlardan hareketle ayna nöronlar ve kuşlardaki melodik ötüşlerinden yola çıkarak geliştirilmiş teoriler var. Ayrıyeten özellikle yaşam tarihinin insanlardaki farklılığının insan dilinin gelişmesinde çok önemli olduğunu öne süren yaşam tarihi teorisi de var. Şimdi bu yaşam tarihi teorisi aslında benim insanın evrimini anlatırken uzun uzadıya anlatmaya çalıştığım belli konuları da içeriyor. O da şu, biliyorsunuz insan ayağa kalkmasıyla birlikte doğum kanalının kadınların daralmasıyla birlikte bir ikilem ortaya çıkıyor. Bu ikilemi aşabilmek için bebekler küçük beyinli olarak doğmak zorunda kalıyorlar ve beyinsel gelişmeleri esas olarak doğumdan sonra gerçekleşiyor ve bu da çocukluk süresinin insan bebeklerinde çok uzamasına neden oluyor. Çocukluk süresinin çok uzaması ve beynin bu biçimiyle gelişmesinin insan türü açısından ayırt edici bir özellik olduğundan ve buradan hareket eden bazı araştırmacılar bu yaşam tarihi teorisini geliştiriyorlar. Yaşam tarihi teorisi esas olarak şunu söylüyor. Yani genel olarak bütün memelilerde yavrular doğar, bu bebekliktir, sonra bir gençlik dönemi olur, sonra yetişkinlik dönemi gelir. Ama insanda bu üçlü bölünmeye
bebeklikten sonra bir çocukluk, çocukluktan sonra gençlik, gençlikten sonra ergenlik denilen bir bölüm ve sonra yetişkinlik olduğunu ve dolayısıyla bu beşli bölünmeyle birlikte insan yavrularının ergin bir hale, yetişkin bir hale gelene kadar çok uzun bir süre harcamak zorunda oldukları ve bu sürede yetişkinlere yani büyüklere bağımlı oldukları için insan dilinin de bu uzun sürece bir uyum olarak evrimleştiğini söylüyorlar. Yani yaşam tarihi teorisinin özü esas olarak bu. Yani buna ilişkin çok ayrıntılı çalışmalar ve kapsamlı tezler öne sürülmüş durumda. Tabii ilgilenen arkadaşlar bunlarla ilgili makaleler de videonun açıklamalar kısmına koydum. Yani oradan da bu çalışmaları izleyebilirler. İnsan dilinin gelişmesine ilişkin literatürde yer alan ve bilim insanları arasında tartışması sürdürülen başka teoriler de var. Örneğin işte hemen aklıma gelen teorilerden birisi de alaka teorisi. Bununla ilgili de değişik açıklamalar ve çalışmalar var. Fakat burada bunları tek tek sıralamamın bir anlamı yok. Çünkü bunlar gerçekten sayıca oldukça fazla. Bunların sayıca fazla olması yeniden Paris Dil Derneği'nin dilin kökenine ilişkin teoriler geliştirmeyi yasaklayan kararını almasına neden olan koşullara geri döndüğümüz anlamına mı gelir diye bir soru aklınıza gelebilir. Fakat böyle bir tehlike yok. Böyle bir tehlikenin olmamasının anlamı şu. Yani biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi bugün artık insan dilinin evrim teorisi ışığında ve evrim teorisi çerçevesinde açıklanması gerektiği bilim insanları tarafından çok net bir biçimde ortaya konmuş durumda. Kuşkusuz insan dilinin kökenine ilişkin yaklaşık 5-10 yıl öncesine kadar şöyle bir ikilem de vardı. Yani insan dili uzun evrimsel süreçte kademeli ve çok farklı alanlarda meydana gelen küçük değişikliklerin artımlı birikmesinin sonucu mudur? Yoksa insan dili evrim teorisi çerçevesinde birdenbire insan türüne özgü, olağanüstü ya da ani bir gelişmenin sonucu olarak mı ortaya çıkmıştır? Şimdi geçmişte yani 10-15 yıl öncesine kadar bu konu ciddiyetle tartışılıyordu. Bu konuda değişik araştırmacılar ki geçmişte adları çok bilinen, örneğin Adem'in Dili diye bir kitap vardır. Türkçe'ye de çevrilmiştir. Onun yazarı olan Bickerton gibi ona benzer bir sürü araştırmacı var ve bu araştırmacıların çoğu ki Chomsky'ci gelenekten etkilenerek insan dilinin birdenbire ve çok özel bazı adaptasyonların sonucu olarak geliştiğini söylüyorlardı. Ama günümüzdeki tartışmalar ve araştırmalar esas olarak bu tür bir ikileme de artık gerek olmadığını, yani insan dilinin aslında uzun evrimsel süreçte yaşanan bir takım gelişmelere bağlı olarak adım adım geliştiğini, en önemlisi de insan dilinin hayvan dillerinden tümüyle farklı olmadığını, kuşkusuz hayvan dillerinin geliştirilmiş ve çok özelleşmiş bir biçimi olsa da temel düzenekleri ve yapılarının uzun evrimsel süreçte hayvanlardaki gelişmelerden, yapı ve düzeneklerden temelde farklı olmadığı yönünde bir anlayış bugün kendini kabul ettirmiş durumda. Yani sonuç olarak burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu 2 yılı bulan araştırma sürecimizin sonucunda insan dilinin kökenine ilişkin boş inançları, dogmatik teorileri ve temelsiz iddiaları boşa çıkartacak bir biçimde konuları anlatmaya çalıştım. Artık insan dilinin teknik olarak alet yapmayla mı, yoksa ayna nöronlardaki mekanizmalarla mı, yoksa uzatılmış çocukluk süresinin ayrıntılarına mı gizli olduğu, yoksa bunların hepsinin işin içinde olduğu daha
bütüncül bir gelişmenin sonucu mu olduğu gibi bazı tartışma konuları hala sürüyor. Bu konularda tartışmalar da sürmekle birlikte tartışmalar artık geçmişteki o kakofoni olma özelliğinden büyük oranda kurtulmuş durumda. İnsan dilinin kökenine ilişkin bundan sonraki bilim insanlarının yaptıkları araştırma ve çalışmalar bakımından umutlu olmamamız için hiçbir neden yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.